Bugün borsa efsaneleri arasında adı geçen Richard Dennis aslında mütevazi bir ailede doğmuş ve cebinde neredeyse hiç parası olmadan yatırım dünyasına adım atmıştı. Ama onun hikayesi sadece zengin olmanın değil, cesaret ve stratejinin de hikayesidir. Richard Dennis 1949 yılında Chicago'nun işçi sınıfı bir mahallesinde doğdu. Ailesi varlıklı değildi. Hatta gençliğinde borsa dünyasına adım atmak istediğinde cebinde sadece birkaç yüz doları vardı. Ama onun en büyük avantajı zekası ve risk alabilme cesaretiydi. Üniversitede felsefe okurken bir yandan da Chicago Ticaret Borsası'nda çalışıyordu. Henüz 17 yaşında bir borsa çaylağıydı ama piyasaların nasıl işlediğini anlamaya çalışıyordu. Bir süre sonra büyük paralar kazanmak için asıl yapması gereken şeyin kendi işlemlerini yapmak olduğunu fark etti. Ancak büyük bir sorun vardı. Parası yoktu. 1970'lerin başında Richard Dennis yatırım yapabilmek için ailesinden ve arkadaşlarından sadece 400 dolar borç aldı. O dönemde borsada işlem yapabilmek için bile bu miktar yeterli değildi. Ancak Dennis küçük miktarlarla büyük hamleler yapmayı planlıyordu. Bu 400 doların 1200 dolarını vadeli işlemler piyasasında işlem yapabilmek için komisyonculara yatırdı. Ancak Dennis borsada kısa vadeli alsatlar yapmak yerine trendleri takip eden uzun vadeli bir sistem geliştirdi. İnsanlar kısa vadeli dalgalanmalara odaklanırken o piyasadaki büyük trendleri takip ederek büyük kazançlar hedefliyordu. Ve işe yaradı. İlk birkaç yıl içinde 400 doları 100 bin dolara çıkardı. Birkaç yıl sonra 100 bin doları milyonlara dönüştürdü. Sonunda sadece 10 yıl içinde servetini 200 milyon dolara çıkardı ve borsa tarihine geçti. 1980'lerde Richard Dennis hiç deneyimi olmayan bir grup insana gizli bir strateji öğretti. Sonuçta milyonlar kazandılar. Bu borsa tarihinin en ilginç deneylerinden biriydi. Turtle Trading. Richard Dennis, Chicago'da bir trader olarak büyük başarı yakalamış, küçük bir sermaye ile borsada yüz milyonlarca dolar kazanmıştı. Ancak bir tartışma içerisindeydi. Borsa traderları doğuştan mı yetenekli olur yoksa eğitilebilirler mi? Richard'ın ortağı William Eckhart, başarılı traderların sezgisel yeteneklere sahip olması gerektiğini düşünüyordu. Richard Dennis ise bunun tam tersini savundu. Ona göre doğru kurallar ve disiplinle herkes başarılı bir yatırımcı olabilirdi. Bunu kanıtlamak için ilginç bir deney yapmaya karar verdiler. Gazeteye ilan verdiler ve hiç yatırım deneyimi olmayan insanları seçip eğittiler. Bu katılımcılara Turtles yani kaplumbağalar adını verdiler. Çünkü Dennis, trader yetiştirmenin çiftliklerde kaplumbağa yetiştirmek gibi olduğunu düşünüyordu. Doğru ortam sağlanırsa herkes başarılı bir trader olabilirdi. Seçilen grup 2 hafta boyunca sıkı bir eğitimden geçti. Dennis onlara piyasadaki fiyat hareketlerini analiz etmeyi, trendleri takip etmeyi ve belirli kurallar çerçevesinde işlem yapmayı öğretti. Öğrendikleri sistem basitti ama disiplin gerektiriyordu. Fiyat belirli bir eşiği geçince alım yap, kaybetmeye başlarsan hızlıca çık, her işlemde portföyünün sadece küçük bir kısmını riske et. Dennis, eğitimi tamamlayan öğrencilerine kendi parasıyla işlem yapmaları için milyonlarca dolar verdi. Amacı onların öğrendiklerini gerçek piyasada nasıl uygulayacaklarını görmekti. İnanması zor ama bu hiç deneyim olmayan insanlar Dennis'in sistemini uygulayarak milyonlarca dolar kazandı. Turtle'ların bazıları birkaç yıl içinde büyük kazançlar elde etti ve Wall Street efsaneleri arasına girdi. Diğerleri ise kuralları tam olarak uygulayamayarak başarısız oldu. Ancak genel olarak deney Richard Dennis'in haklı olduğunu kanıtladı. Disiplinli ve sistematik bir şekilde işlem yapan herkes piyasada başarılı olabilir. Bugün bile Turtle Trading stratejisi yatırımcılar tarafından araştırılıyor ve uygulanıyor. Şimdi Turtle Trade stratejisinin mantığını, teknik analizde nasıl uygulanacağını gösterelim. Devamında bu gerçek hikayeden çıkarılması gereken dersleri birlikte paylaşalım. Turtle'lar işlemlerinde sadece şu an günümüzde de geçerli olan 2 adet indikatör kullanıyorlardı. Hatta bunun birini kullanıyorlardı, diğeri hesaplama yöntemleriyle yapılıyordu eski yıllarda. Kullandıkları birinci indikatör TradingView'de de şu anda gömülü olarak bulunan Donchain kanalları indikatörüydü. Bakın ekleyelim teknikler bölümüne Donchain kanalları yazdığınızda burada çıkacaktır. Ekleyelim bunu. Default ayarlarında indikatörün ayarları 20 şeklinde gelecektir. Turtle'lar bunu nasıl kullanıyordu? Turtle'lar vadeli işlemlerde futures tarafında, sözleşme tarafında, opsiyon tarafında işlem yaparken 20 uzunluğu kullanırken uzun vade işlemlerde 55'i kullanıyorlardı. Hem 20 hem 55 ikisi de kullandıkları değerlerden ikisi.
Biz 20 ile şu anda başlayalım. 20'yi kullanıyorlardı. İşleme giriş stratejilerini anlatalım. Vadeli işlemlerde bildiğiniz gibi hem long hem yükseliş yönlü hem short düşüş yönlü işlem alabiliyorsunuz. Yükseliş yönlü işlemi nasıl alıyorlardı bunu anlatalım. Downchain kanalları ekranda görüntülediğiniz gibi 3 adet banttan oluşuyor. Tıpkı Bollinger bandı gibi. Peki indikatörün hesaplaması nasıl? Çok kısa anlatayım. Belirlenen uzunlukta, bakın burada şu anda 20, son 20 barın en yüksek değerini üst çizgi olarak belirler. Bakın burada olduğu gibi son 20 barın en düşük değerini de alt çizgi olarak belirler. İkisinin ortalamasını da orta bant olarak belirler indikatör. Peki Turtle'lar bunu nasıl yapıyordu? Turtle'lar işleme giriş şekilleri şu şekildeydi. Long yönlü işleme girerken kesinlikle sorgusuz sualsiz ve başka bir netice olmadan üst banda temasla birlikte, fiyatın üst banda temas etmesiyle birlikte direkt olarak long yönlü işlem, alım yönlü işlem yapıyorlardı. Bunu da nasıl yapıyorlardı? Kademeli şekilde yapıyorlardı. Ve her işleme toplam sermayelerinin %2'sini ayırıyorlardı sadece. Her trade işlemine toplam sermayelerinin %2'sini ayırıyorlardı. Burası önemli bir nokta. Yani her bir işleme girdiklerinde toplam sermayesinin %2'sini sadece kullanıyorlardı. Kademe olarak kullanıyorlardı bunu. Şimdi üst bandı temasla birlikte %20, yani mesela 100 bin liranız varsa %2 diyelim. 2.000 lirayla sadece bir işlem açıyorlardı ve her temasla birlikte, üst banda her temasla birlikte bir işlem daha açıyorlardı. Yani pozisyonlarını büyütüyorlardı. Böylece trendi yakalamayı hedefliyorlardı. Şimdi bu long yönlü, alım yönlü işleme giriş stratejileri Turtle'ların. Peki satış yönlü stratejileri nasıl? Satış yönlü de bu kez alt banda, bakın buraya dikkat. Alt banda temas gelir gelmez hemen bir kademe short yönlü, bir kademe satış yönlü işlem açıyorlardı. Yine aynı şekilde bir temas daha geldikten sonra bir işlem daha açıyorlardı. Bir temas daha geldikten sonra bir işlem daha, bir işlem daha, bu şekilde gidiyordu. Genelde ortalama 4 veya 5 işlem açtıkları söyleniyor. Peki işleme giriş şekillerini gördük. Nasıl long yönlü işlem alıyorlar, nasıl short yönlü işleme giriyorlar. Şimdi gelin kar alma seviyelerini ve stop loss seviyelerini görelim. Önce hayati derecede öneme sahip stop loss'a değinelim. Stop loss'u nasıl kullanıyorlardı Turtle'lar? Şimdi şuradaki örnekte baktığımızda bakın Turtle'ların burada temasla beraber işleme girdiklerini farz edebiliriz. Peki bu işleme girdikten sonra bakın kullandıkları ikinci indikatörü burada geleceğiz. O da ortalama gerçek aralık ATR indikatörü. Yine Trading View göstergeler bölümünden ortalama gerçek aralık yazarak buna ulaşabilirsiniz. Şimdi işleme giriş yerinde ortalama gerçek aralığın 0.36 olduğunu görüntülüyoruz. Bakın 0.36. Stop loss'larını 2 ATR şeklinde belirliyorlardı. Yani 0.36 çarpı 2 0.72. 0.72 tabii bu mevcut ticari ürünün o anki fiyatından o ATR'nin çıkarılmasıyla elde ediliyor. Yani burada 0.72 kuruş diyelim geri çekilmesi durumunda stop olmaları gerekiyordu. Burada işleme girdikleri fiyat, hemen bakalım. İşleme girdikleri fiyatı 7.72 civarında. Evet şurası, pardon. 7.72 civarında kabul edersek eksi 0,72 yani fiyat 7'ye düştüğünde, bakın burası fiyat 7 civarına düştüğünde ne yapıyorlardı? Stoplarını buraya koyuyorlardı. Stop oluyorlardı. Bu arada şöyle bir sistemleri vardı. Bu balinalara yakalanmamak için, stop hunt olmamak için, gerçi kendileri de zamanla bir balina oldular ama özellikle ilk başta stop huntlara yakalanmamak için brokerlara veya borsalara direkt olarak emir iletmiyorlardı. Yani bizim gibi önceden stop loss koymuyorlardı veya önceden take profit koymuyorlardı. Burada eğer fiyatlanma stop loss seviyesine inerse burada stop oluyorlardı. Yani stop seviyeleri bakın ATR ile hesaplanarak 2 ATR, yani ATR 0.58 ise çarpı 2 şeklinde ve fiyattan da o değerin çıkarılmasıyla stop seviyelerini belirliyorlardı. Şimdi kar alma seviyelerini nasıl belirliyorlar buna bakalım. Turtle'lar kar almalı da yine Downchain kanallarını kullanıyorlardı. Örneğin yine az önceki yerden devam edelim ki daha anlaşılır olsun. Şurada işleme girdiklerini varsayalım. Burada işleme girdikten sonra trendi takibini rahat yakalayabilmek için kar alma noktalarını değerli arkadaşlar bu kez Downchain kanallarının ayarlarını düşürerek, yani o 20 yerine 10 yaparak kullanıyorlardı. 10 yaptıktan sonra Downchain kanallarının dip noktasına temasla beraber, bakın burası, sorgusuz sualsiz stop oluyorlardı. Yani kar alma ve stop olma seviyeleri gerçekten çok keskindi Turtle'ların. Belki de başarılarını buna borçluydular. Şöyle biraz daha
karın ilerleyerek devam ettiği bir seviyeye girelim. Şimdi örnek verelim. Şurada turtle'lar birinci işleme girdiler. Şurada turtle'lar ikinci işleme girdiler. Tabii kademeli bir şekilde ne yapıyorlar? Pozisyonlarını yükseltiyorlar. Bu 3 alandan işleme tabii şurada da yine girmeye devam ediyorlar. Bu 3-4 alandan işleme girdiklerini varsayalım. Burada işleme girdikten sonra nerede kar alıyorlardı? Bakın şimdi Donchain kanallarının ayarını 20'den 10'a çekelim. Evet. Peki bakın burada işleme girdiler. Burada işleme girmeye devam ettiler yine. Lütfen dikkat. Burada yine işleme girmeye devam ettiler. Çünkü her üst bandı temasla bir kademe alım yapıyorlardı. Donchain kanallarının 10 periyotluk ayarında kanalın dip noktasına temasla beraber bakın şurayla beraber ne yapıyorlardı? Kar alıyorlardı. Böylece kademeler olarak elde ettikleri kar zaman içerisinde trend ne kadar yüksek olursa o kadar yüksek şekilde devam ediyorlardı. Ve stop noktalarını da anlattık. Stop noktalarında da yine ATR kullanarak ama başka hiçbir bileşenden etkilenmeden tamamen bu kurallara strict yani çok sıkı, çok disiplinli, bağlı, sert bir şekilde bu kuralları uygulayarak bu başarıları elde ettiler değerli arkadaşlar. Hemen şuna da değinelim. Şimdi take profit'ten bahsettik, stop loss'tan bahsettik. Şimdi her işleme yani her işlem için veya her ticari üründeki her işlem için ana sermayelerinin sadece %2'sini riske ediyorlar dedik. Peki her işlemde, her kademede bu %2'nin tamamını mı kullanıyorlardı? Hayır. Onda da güzel bir mantık uyguluyorlardı. Riski bölmek için, pozisyon büyüklüğünü ayarlamak için. Örneğin yine yukarı kestiği alandan bahsedelim. Mesela şurası diyelim. Burada işleme girecekler. Ana paralarının sadece %2'siyle bu Hatek ürününde işlem alacaklar. Peki bir kademe işlem yani her kademede alım yapıyor dedik ya. Her kademenin yüzdesini nasıl hesaplıyorlardı? Bunda da riski ATR'ye bölüyorlardı. Risk bölü ATR yani pozisyon büyüklüğünü bu şekilde hesaplıyorlardı. Şimdi bir örnekle hemen devam edelim. Evet yine BIST'ten bir örnek verelim. Sahol'la örneğin Donchain kanallarını kullanarak yani Turtle'lar burada işlem alıyor olsaydı günümüzde hala bizde işlem yapıyor olsalardı bakın burada bir işleme girerlerdi. Peki işleme girerken 100 bin liramız vardı hatırlayınız. 100 bin liranın %2'si ne eder? 2 bin lira eder. Yani Sahol'da yapacakları ticaret için sadece 2 bin lira risk ediyorlar. Bakın burası da önemli bir nokta. Ve 2 bin liranın her kademede, her dokunduğunda alım yapacaklar ya. Her kademedeki alım miktarı ne olacak? 2 bin liraya varana kadar. Bakın burada girdikleri yerde ortalama 3.83 civarında bir ATR olduğunu görüntülüyoruz. Bizim 2000 liramız vardı Sahol için ayırdığımız ana sermayemizin %2'si olan. 2000 lirayı 3.83'e böldüğümüzde 500 civarı bir miktar çıkıyor. 500 TL civarında. Yani her bir kademede 2000 lira tamamlanana kadar 500 liralık alımlar yapıyorlar. Bakın burada üst temas geldi 500 TL bir Sahol alımı yaptı. Üst temas tekrar geldi 500 TL bir alım daha yaptı. Üst temas daha geldi 500 TL bir alım daha yaptı. Üst temas yine geldi 500 TL. Toplam 2000 TL'yi tamamladılar. Peki örnek verelim. Burada şu an stop yok ama kar alma seviyelerini tabi burada şu an 20'ye göre bakmışız. Kar alma seviyelerini de yine bunu biz 10'dan 5'e düşürelim. Siz onu 20'den 10'a düşmüş gibi düşünün. Kar alma seviyelerini de ne yapıyorlar? 10 periyotluk Donchain kanallarının alt noktasına temas gelince bu kez kar alıyorlar. Bu alandan almaya başladıkları için bu alanda zaten karlı bir şekilde işlemlerini kapatmış oluyorlardı. Şimdi kıssadan hisse bölümüne gelelim ve biraz daha günümüze uyarlayalım konuyu. Şimdi bu hikayeden çıkarmamız gereken dersler borsa ve yatırım sadece içgüdü değil, aynı zamanda kesinlikle bir disiplin işidir. Belirli kurallara uyan sistemler duygusal kararlardan daha başarılı olurlar. Yani burada resmen bir makine gibi çalışan sistemden bahsediyoruz. Risk yönetimi bakın çok önemli. Yani sermayelerin sadece %2'siyle her işlemde risk yapıyorlar ve o %2'yi de yine bölme şeklinde, %2'yi de belirlenen ATR'ye bölme şeklinde bunu yapıyorlardı. Dolayısıyla risk yönetimi ve trend takibi büyük kazançların anahtarı olabilir diyoruz. Peki değerli arkadaşlar sizce bugün günümüzde modern trading'de turtle trading stratejisi işe yarar mı? Sizce bu sistemde hala işlem yapabilir miyiz? Lütfen yorumlarda benimle bunu paylaşınız. Emeğe saygı anlamında beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Hoşça kalınız.